Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, puf puf, tam ölçülü hamburger ekmeği tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis hamburger ekmeği tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hamburger ekmeği tarifi için 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tane yumurta, yarım çay bardağı ılık su ve 150 ml ılık sütü yoğurma kabının içerisine alıyorum. Sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Ardından içerisine bir paket hızlı maya ekliyorum. Ve onu da güzelce karıştırıyorum. Hızlı maya ya da kuru maya olarak bilinen bir maya kullanıyorum ben. Dilerseniz yaş maya kullanarak da hazırlayabilirsiniz hamburger ekmeğini. Şimdi yavaş yavaş hamburger ekmeğinin içerisine un ilave ederek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. İlk aşamada her zaman spatula ile karıştırarak hamuru hazırlıyorum ben. Böylece maya çok daha güzel bir şekilde aktifleşiyor. Çok güzel bir şekilde homojen bir kıvam alıyor ve hamurunuz böylece çok daha güzel, yumuşacık, puf puf kabaran bir halde oluyor. Siz de her zaman hamurlarınızı ilk başta spatula ile karıştırarak hazırlarsanız hem yoğurmanız çok daha kolay olacaktır hem de sonucu muhteşem olacak. Biraz daha un ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum ve un ile şöyle karıştırıyorum. Ardından spatula ile karıştırarak hamburger ekmeği hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unu yavaş ve kontrollü şekilde ekleyerek hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü kullandığınız un markasına göre sıvı malzemelerin kaldıracağı un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Spatula ile karıştırarak hamuru toparlamaya devam ediyorum. Şimdi biraz daha un ilavesi yapıyorum ve aynı şekilde karıştırarak hamuru toparlamaya devam ediyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için ele yapışmadan yoğurabilmek adına bu şekilde spatula ile karıştırmak inanın çok daha rahat oluyor. Artık ele yapışmayan kıvama geldikten sonra şimdi spatulayı çıkarıyorum ve elimle yoğurarak hamuru toparlamaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi zaten hala yapışkan kıvamlı bir hamur. Hemen parmaklarıma yapıştı. Biraz yoğurup toparlıyorum. Hala yapışkan kıvamlı olduğu için kalan unu da şimdi içerisine ilave edeceğim. Onu da kurtaracak çünkü. Kalan unu da ekledikten sonra hamuru iyice toparlanıncaya kadar yoğuruyorum. Hamburger ekmeği hamuru güzelce toparlandı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine oda sıcaklığındaki 1,5 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Ve tereyağı ile hamuru bir 10 dakika kadar yoğuracağım. İlk başta koyduğunuz zaman tereyağını böyle hamur çekmeyecekmiş gibi hissedebilirsiniz. Ama yoğurmaya devam ettikçe hamurun o kıvamı çok güzelleşecek. Tereyağını tamamen içine çekecek ve yumuşacık kıvamlı bir ekmek hamuru elde etmiş olacağız. O yüzden yaklaşık 10 dakika kadar sabırla hamburger ekmeği hamurunu yoğuruyoruz. Yoğurdukça güzelleşen bir hamur elde ediyoruz. Artık hamur toparlanmak üzere gördüğünüz gibi size hızlıca geçirdiği aşamaları da gösterdim. Hiçbir yere atlamadım. Şöyle kıvamını göstereyim. Bakın gerçekten yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi hazırladığımız bu hamburger ekmeği hamurunun üzerine kapatıp 1 saat mayalanması için bırakıyoruz. 1 saat sonunda mayalanan hamur puf puf kabarmış çok güzel bir şekilde. Şimdi hemen hızlıca havasını alalım. Ve hamuru tezgaha alıp maya kokusunun çıkması için birkaç dakika yoğuralım. Hamuru birkaç dakika yoğurduktan sonra rulo şekline getiriyorum. Ve 8 eşit parçaya keseceğim. Önce ortadan 2'ye kesiyorum hamuru. Daha sonra her bir parçayı 4 eşit parçaya ayıracağım. Burada tamamen göz kararı olarak eşit parçalara ayırmaya çalışıyorum. Biraz da el tartısını kullanarak. Fazla olan hamurlar varsa eğer küçük olanlara üzerinden böyle parçalar ekledim ve hepsinin eşit olmasını sağladım.
Eğer evde tartınız varsa tabii tartıyla da ayarlayabilirsiniz. Şimdi hamburger ekmeğine nasıl şekil verilir onu size göstermek istiyorum. Öncelikle böyle alt kısmından hamurun uçlarını toparladım ve ardından elimle yuvarlayıp şeklini veriyorum. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Hemen böyle önce içe katlıyorum hamuru. Sonra uçlarını böyle elimle birleştiriyorum. Sonrasında da yuvarladım ve tamam. Gördüğünüz gibi çok kolay hamburger ekmeği hazırlaması. Şimdi bezelerin hepsini aynı şekilde hazırlayıp yuvarlıyorum. Hazırladığımız hamburger ekmeklerini yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Ve ardından bu tepsinin üzerine başka bir tepsi ile kapatıp 1 saat mayalanması için ekmekleri kenara alıyorum. Hamburger ekmekleri mayalanırken biz üzerine süreceğimiz yumurtayı hazırlayalım. Bir yumurtanın üzerinden yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar su ekledim ve yumurtayı güzelce çırptım. 1 saat mayalanan hamburger ekmekleri gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar, puf puf oldular. Şimdi mayalarını söndürmemeye dikkat ederek yavaş ve dikkatli şekilde fırçayla üzerine hazırladığımız yumurtayı sürüyorum. Mutlaka her yerine gelecek şekilde yumurtayı sürün. Kızarmayan hiçbir yeri kalmasın. Yumurtayı sürdükten sonra üzerinden de biraz susam serpiyorum. Ve hazırladığımız hamburger ekmeklerini önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Pişerken de biraz daha güzel bir şekilde kabarıyorlar, şişiyorlar ve çok güzel boyutlara geliyorlar. Gördüğünüz gibi artık kızarmaya başladı ama kenarları biraz daha kızarsın diye biraz daha pişireceğim ben. Gördüğünüz şekilde kenarları da böyle artık kızardıktan sonra hamburger ekmekleri hazır demektir. Şimdi hazırladığımız ekmekleri fırından aldım ve sıcakken soğuma telinin üzerine alıyorum. Altları hamur olmasın, yumuşamasın diye. Dış kabuğu böyle birazcık kıtır bir hamburger ekmeği oluyor bu tarif. Eğer kabuk kısmının daha yumuşacık olmasını isterseniz soğuma telinin üzerine aldıktan sonra böyle hamburger ekmekleri biraz ılıdıktan sonra üzerine bir nemli bez ile örterseniz eğer yumuşacık, kıvamlı, çok güzel bir hamburger ekmeği elde edersiniz. Zaten şöyle yakından gösteriyorum. Bakın kıvamının, dokusunu, yumuşacıklığını oradan da anlayabilirsiniz. İkiye kestim ortasını da görün diye. Gerçekten tam ölçülü, tam kıvamında bir burger ekmeği tarifi hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız bu burger ekmeği yapımını beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.